Merhaba Danze kanalı takipçileri. Umarım herkes iyidir. Bugün sizlerle bu tatlı, şık, hoş kız çocukları için örmüş olduğum berenin yapım aşamalarını paylaşacağım. Beremiz 3-4 yaş kız çocukları için uygun. Baş çevresi 44 santim. Boy uzunluğu da 20 santim. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Ancak yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone olmanız ve videomu beğenmeniz beni mutlu edecektir. Bu berenin yapımı için ben elimde kalan şu elimdeki ipleri kullandım. Mavi, beyaz ve pembe olmak üzere. Bu berenin yapımında sizler istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. İsterseniz düz renk, tek renk olarak da örebilirsiniz. Tercih size kalmış. Tığ olarak da şu şekilde 2,5 numara bir tığ kullandım. Ana rengim mavi seçtim. Mavi ipimle hemen şuradan en baştan başlayacağım. Mavi ipimi alarak önce sabitleme yapıyorum. Yaptığım sabitleme hiçbir zaman benim örgümden değil. Şimdi benim ipimin kalınlığına göre siz bu verdiğim sayıyı artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz kendi ölçünüze göre. 90 zincir ve 90 trabzanla başladım. Yani buradan başlıyoruz yapmaya. Burada toplamda 90 trabzan var. En alt kısımdan bahsediyorum. Şuradaki maviden. Ben de şimdi yine aynı ölçülerde çalışacağım. 90 olarak. Ancak burada sayıyı belirlerken bir hususa dikkat etmenizi rica ediyorum. O da şu. Bu detayları, çiçekler de aynı şekilde. Şu detayları 10 trabzan 10 trabzan bölerek yaptım. Trabzan, buraya yapacağınız trabzan sayısı, yani şu uç kısmı en başlangıçta yapacağınız trabzan sayısı bölünebilir, eşit bölünebilir bir sayı olsun. Ben bunu 90 olarak belirlemiştim. Sizler 80, 10 bölmeye edebilirsiniz. Ama en ideali, bunların yapılışı için 10 trabzan ideal oldu benim için. 8 yapabilirsiniz, 9 yapabilirsiniz. Çok da 8'in altına inmenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi başlayalım. 90 tane zincir çekeceğim öncelikle. Zincirlerimiz çok sıkı olmasın. 90 tane zincirimi tamamladım. Zincirimin ilmeğini biraz uzatıyorum. Zincirimin de tersi ve düzü var. Bu ön tarafı, bu da arka tarafı. Düzgün olan V şeklinde giden kısım ön taraf. Şimdi ona dikkat ederek ön tarafı şöyle baştaki çekmiş olduğum zincire ön kısımdan arkaya doğru şöyle tığımı geçirdim. Düz olduğunu kontrol ederek ilmeğimi de bunun içerisinden geçiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra burayı tekrar kontrol etmeniz önemli. Çünkü düz yüzü zincirimin dışarıya doğru bakmalı. Bir yerde bir hata varsa yeniden bu ekleme kısmını yapmanızı size öneriyorum. Evet, burada 3 zincir çekiyoruz. Her bir zincirimizin olduğu yere, her bir zincirimizi ikili trabzan çalışıyoruz. Şu ipimizi de gizleyelim, yürüterek şu şekilde. Toplamda 90 tane trabzanımız olacak burada. İkili trabzan. Evet. Toplam 90 tane trabzanı bu şekilde ikili trabzanı çalışarak tekrar görüşelim. 90 trabzanımı çalıştım, tamamladım. Şimdi burayı birleştireceğim. Ancak birleştirmeden önce 90 tane trabzan olup olmadığını sayarak kontrol ettikten sonra bu işlemi yapalım. Şimdi burada hem bunu birleştirirken hem de ipimi değiştireceğim. Çünkü pembe ipe geçmem gerekiyor. Artık bu modeli burada çalışacağız. Şöyle bereyi göstermem gerekirse. Şimdi pembe ipimi alıyorum.
Pembe ipimi bu zincire şu şekilde bağlamamı yaparken normalde maviyle şöyle almam gerekirdi. Ancak maviyle değil, ip değiştirdiğim için pembeyle bunu bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi burada şöyle sıkı sıkı sağlamlaştırmamızı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Örgüme devam edeceğim. Burada şu ipimizi de örgümüzün içerisine gizleyerek yürütelim. Şimdi burada 5 tane trabzan çalışacağım. Normalde 10 aralıklarla 10 trabzan aralıklarıyla modelimizi koyacağız. Ancak başlangıçta 5 trabzan çalışacağım. Çünkü burada tam ek yerinde bu sırada bu modeli çalışmak istemiyorum. Ek yeri 2 tane örneğin modelin arasına gelsin istiyorum ilk sırada. O yüzden bu zincirin birinci trabzanım. 2 3 4 ve 5. trabzanımı çalışıyorum. Şimdi 5. trabzan yaptığım yuvaya 2 tane daha aynı yuvaya trabzan çalışıyorum. Yani toplamda aynı yuvaya 3 tane trabzan çalışmış olacağım. Bu yuvanın altındaki hemen şu trabzanın gövdesinde hemen yuvanın altında şurada bir kanat, bir ip var. Hemen göstereceğim tığımla. Şimdiki çalışmamızı bu ipin içine yapacağız. Şunun. Tekrar tığıma ip alıyorum. O göstermiş olduğum kanada şu şekilde göstereyim. İpin içine 14 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3 ve 14. trabzanımı da buradaki göstermiş olduğum ipimin içine çalıştım. Şimdi şurada yapmış olduğumuz 5 trabzan vardı. 5 trabzanın son 5. trabzana 3 tane trabzan çalışmıştık. Onun en baştaki trabzanına yani 3 tane çalışmış olduğumuz yuvaya, yuvanın olduğu yerin ilk trabzanı. Şuranın tepesine şöyle hiç ip almadan bunu kaydırarak tamamlıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi arkada hangi trabzanda kalmışsak şöyle baktığımda bunu şöyle terse çevirdiğimde geri aktardığımda hemen yuvamı şurada görebiliyorum. Takip eden trabzandan itibaren 10 trabzan sayarak 10 tane trabzan, ikili trabzan çalışıyorum buraya. 1 2 10. 10. trabzanımı da çalıştım. Şimdi tekrar bu modeli çalışma sırası geldi. 10. trabzanıma 1. trabzanımı çalıştım yuvaya. Şimdi 2 tane daha çalışarak bunu toplam 3 tane çalışacağım. Evet, aynı yuvaya 3 tane çalıştık. Şimdi tekrar o yuvanın trabzanının gövdesinde hemen şurada bir ip var. Dikkatli baktığınızda bunu göreceksiniz. Gövdenin ipine. Tekrar o ipe 14 adet ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 10
14 tane trabzanımı çalıştım. Bu sayıyı dilerseniz sizler ipinizin kalınlığına göre eksiltip azaltabilirsiniz. Burada önemli olan şuraya şu şekilde döndürdüğünüzde modeli tamamlıyor olması, o yuvarlaklığı veriyor olması şu şekilde. Evet, yine 3 tane yuvaya trabzan çalışmıştım. 3 yuvanın ilkine, tepesine hemen bir şöyle kaydırarak hiç ip almadan modelimi tamamlıyorum. Evet, 2 tane modelimizi çalıştık. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Turu tamamlayıp şurada en son şurada 5 trabzan kala bir tane daha bundan çalışacağız. Orada tekrar görüşelim. Bu turu tamamlamak üzereyim. Şimdi yine 10 tane trabzan çalıştım. Yine bu yuvaya şu modelden çalışacağım. Bu son çalıştığımla beraber bu sırada şu modelden 9 tane toplam çalışmış oluyorum. Şimdi son olan modelimizi çalışacağız. Yine 3 tane buraya trabzan çalışıyorum. Tekrar trabzanımın gövdesindeki ipime şuraya 14 tane trabzan çalışıyorum. Trabzanımı tamamladım. Hemen 3 trabzan çalıştığım başlangıçtaki 3 trabzan çalıştığım yerin ilk trabzanına şu şekilde kilitliyorum. Eğer bu modeli 10-10 aralıklarla yapmışsanız, sayıya dikkat etmişseniz burada 5 tane trabzanınız kalmış olmalı. Ben şu anda ilkini ördüm. İkincisini örüyorum. 3 4 son trabzanım 5. trabzanımı da örüyorum. Böylelikle aslında burada da 2 tane başlangıçtaki ve sondaki modelimin iki modelimin arasında 10 tane trabzan çalışmış olacağım. Şöyle. Şimdi burayı birleştiriyorum. Pembe sıramı, model sıramı tamamlamış oldum. Birleştirirken trabzanın tepesine kaydırıyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya geçtim. Şimdi bu sırada hiçbir model yok. Olduğu gibi pembe ipimle trabzan çalışacağım. Ancak bu modelimin üstüne geldiğimde göstermem gereken bir şey var. Evet, 1 2 3 4 5. trabzanımıza model çalışmıştık hatırlarsanız. Aslında bu modelimizin arkasında bir trabzan var. O trabzanı atlamamamız gerekiyor. Eğer atlarsak aksi takdirde burada sayı eksiltmiş oluruz ve o da ölçümüzün küçülmesine sebebiyet verir. Hemen şurada bakın şurada gizli arka tarafta bir tane trabzan buraya çalışıyorum. Çünkü modelimi yaptığım yer burası. 5 tane trabzanım bu şekilde çalışıyorum. Şimdi şuradaki trabzanından modelimin solundaki diğer tarafındaki trabzanın tepesinden trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi burada sayarak gitmeniz önemli. 10 tane trabzan çalışıyor olmalısınız burada. Sağlamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Turu tamamladığımızda pembe sıranın 90 tane trabzan üzerine başlamıştık hatırlarsanız. 90 tane trabzan olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Aksi takdirde trabzan kaybı yaşandığı zaman bu da bu perimizin ölçüsünün küçülmesine sebebiyet verir. Bir üst sırada tekrar görüşelim. Pembe sıramın sonuna geldim. Şimdi artık burada maviye geçeceğim. Ben burada pembenin üzerine bir mavi, bir mavinin üzerinde bir beyaz çalışmayı uygun buldum. Böyle tercih ettim. Sizler illa bu sırayla çalışmak zorunda değilsiniz.
Buraya başka bir renk de koyabilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz. Bunu iki sıra olarak da çalışabilirsiniz. Benim beremimin ana rengi mavi. O yüzden buraya da bir tane mavi sıra eklemek istedim. Şimdi o sıradayım. O yüzden hemen şimdi mavi ipime geçeceğim. Burada birleştirme yaparken mavi ipimi de değiştireceğim. O yüzden mavi ipimi parmağıma alıyorum. Şimdi hemen zincirimle kaydırarak, normalde pembe ipimle çalışacakken mavi ipimi hem bu tarafa geçirmiş oluyorum. Pembe ipimi de şu şekilde sıkıştırıyorum. Buraya bu şekilde önce bir sabitliyorum. Daha sonrasında 3 zincir çekerek trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Şimdi burada yine 10 trabzanda bir bu modelimi çalışacağım. Ancak bu başa da çalışmam gerekiyor. Bunu başta değil, sıramı tamamlarken en sonda çalışacağım. Onu da göstereceğim zaten. Bu zincirimi de trabzandan saydığım için şimdi 10 tane trabzan çalışıp 10. da şu modelimi çalışacağım. Bu birinci trabzanım. 10 trabzanımı çalıştım. Şimdi modelimi buraya yapıyorum. Trabzanımla beraber aynı yuvaya 2 tane trabzan çalışarak burayı 3 tane yapıyorum. Daha sonrasında şimdi trabzanımın gövdesindeki ipime şuraya hemen şöyle göstereyim, yandan daha belirgin oluyor. Buraya bu ipim kalın olduğu için bir önceki sırada pembeyi çalışırken 14 trabzan çalışmıştım buraya. Şimdi ipim çok kalın. Bu ipim pembeden daha kalın olduğu için 11 tane çalışacağım. İlkini çalıştım. ...11 trabzanımı çalıştıktan sonra... ...başlangıçta 3 tane yuvaya 3 trabzan çalıştığım trabzanlarımın ilkinin tepesine şu şekilde kaydırarak kilitliyorum. Modelimi de buraya çalışmış oldum. Bu şekilde 10 tane trabzanda bir bu modeli çalışarak da bu sırayı mavi sırayı da tamamlayarak gelelim. En son şurada bir tane daha bu modelden çalışacağız. Onu göstereceğim. Orada tekrar görüşelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi buraya da bir tane bu modelden çalışacağız. Bu şekilde tamamladım. Şimdi sıranın sonunda normalde buraya bağlama yapıyorduk. Yapmadan önce hemen bu zincirin dibinde şurada bir boşluk var. Oraya yine 3 tane trabzan, o yuvaya, aynı yuvaya 3 trabzan çalışıyoruz. Daha sonrasında burası zincirdi, hatırlarsanız. Biz zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. Zincirin hemen kanadına şurada şu şekilde şöyle kanadına yine buraya 11 tane trabzan çalışacağım. ...11 trabzanımı zincirimin kanadına çalıştım. Şimdi başta çalışmış olduğum 3 tane aynı yuvaya çalışmış olduğum trabzanın tepesine bir de şuradaki sıra başındaki çekmiş olduğum zincirimin köşesine üçünü beraber bu şekilde kaydırarak tamamlıyorum. Bu şekilde sıramızı hem tamamlamış olduk hem de buraya son modelimizi çalışmış olduk.
Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sırada yine sadece trabzan çalışacağım buraya. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanla devam ediyorum trabzanlarımı örmeye. Evet, bir sonraki modelimin olduğu yere kadar geldim. Şimdi burada 9 tane trabzanım var. 10'uncuyu bunun arkasına, bunun olduğu yerde bir trabzandı. O yüzden oraya atlamıyorum. Her zaman 90 trabzan sayısını koruyarak devam ediyorum. Evet, 10'uncuyu da buraya çalıştık. Tekrar sayarak devam edeceğiz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde her modelin arasında 10 tane trabzan olduğuna emin olarak sıranın sonuna kadar sadece trabzan örerek gelelim. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi ip değişikliği yapacağım. O yüzden beyaz ipimi hemen elime alıyorum. Çünkü sırada beyaz sıram var. Şurada olduğu gibi. Bunu çalışacağım. Bunun için hemen zincirime şu şekilde ipimi, beyaz ipimi hem buraya bağlıyorum, sıramı tamamlıyorum. Hem de beyaz ipimi buraya takmış olacağım. Hemen şuraya bir sıkıştırma yapıyorum. Şimdi bu ipimi böyle burada örgümün arasında yürüteceğim. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir. Hemen 10 tane trabzan, özür dilerim, 5 trabzan çalışıp yine şunlardan modelimizi buraya çalışacağız. İkinci trabzanımı yapıyorum. Beş trabzanımı çalıştım buraya. Şimdi buraya yine aynı modelimi çalışacağım. Bir önceki sırada mavi ipim kalın olduğu için buraya 11 tane çalışmıştım. Beyaz ipim pembe ipim gibi biraz daha ince, o yüzden yine buraya 14 tane trabzan çalıştım ve şimdi bağlayacağım. Evet, bu şekilde bu modelimizin yuvarlaklarını da bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayarak gelelim. 10 trabzanda bir modelimizi çalışıyoruz. Sonra şurada birleştirme yerinde tekrar görüşelim. Modelimi tamamlayıp geldim. Şimdi burada birleştirmemi yapıyorum. Daha sonrasında da bir üst sıraya geçmiş olacağım. 3 zincir çekerek bu sırayı da sadece trabzan örerek tamamlayalım. Başka bir model yok burada. Sadece trabzanlarımızı örerek sıra sonunda görüşelim. Son sıramızı da bitirdik. Yani beyazın ikinci sırasını. Sonra şimdi burada modelimizde bu model bittikten sonra çiçek kısmına geçeceğiz. O yüzden ip değiştireceğiz. Burada ben pembe kullanmıştım. Siz istediğiniz bir renkle buraya başlayabilirsiniz. Yani şu sıradayız. Bunun için önce ipimizi değiştireceğiz. Pembe iplerimizi koparmıyoruz. Çünkü bunlara ihtiyacımız var modelimiz bitene kadar. Şimdi beyaz ipimi pembe ile değiştireceğim. Şuradaki zincirimize
batalım ve pembe ipimizle kaydırarak beyaz ipimizi de şöyle sıkıştırarak buraya bir sağlamlaştırma ilmeği yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve burada yine trabzan aralarımız, modeli koymak için trabzan aralarımız 10. 10. trabzana kadar gelelim. Zincirle beraber 10. trabzan. 10 tane trabzanım çalıştım. 10. trabzanın çalıştığım yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yuvada 2 tane trabzanımız olacak. Şimdi burası bizim çiçeğimizin ortasını oluşturacak. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki 2 trabzanın arasına, yani şuraya ikili trabzan çalışıyoruz. Bir tane daha ikili trabzan. Şimdi 3 zincir çekerek aynı boşluğa, yani 2 trabzanımın arası şöyle kilitliyorum. Tekrar 3 zincir aynı boşluğa, 2 trabzanın arasına 2 tane daha ikili trabzan çalışıyorum. Şimdi 3 zincir. Bu sefer şurada 2 tane trabzan battığımız yuvamız vardı. Şu yuvaya içeriden arka taraftan ön tarafa doğru zincirimizi buraya kilitliyoruz. 3 tane daha zincir çekerek yine aynı yuvaya, yani 2 tane trabzanı çalıştığımız şu yuvaya, baştaki 2 zincirden, 2 tane trabzandan bahsediyorum. Şuraya 2 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Evet, çiçeğimizin 3 tane yaprağını bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi 3 zincir çekerek tekrar karşıya geçeceğiz. Bu sefer trabzanımızın buraya çalıştık. Şimdi şuradaki trabzandan bahsediyorum. Şurası. Bu trabzanın gövdesine çalışacağız bundan sonrakileri. Şimdi oraya hemen 3 zincirimi şu şekilde kilitliyorum. Tekrar 3 zincir. Tekrar ikili trabzan. 2 tane. Trabzanımın gövdesine çalışıyorum bunu. Şu şekilde. 3 tane zincir. Tekrar aynı yere kilitliyorum. Tekrar 3 tane zincir. Son yaprağımızı çalışacağız. Yine bu trabzan gövdesine 2 tane ikili trabzan. Üç zincir çekerek çiçeğimizi tamamlıyoruz. Tekrar 3 zincirimizi trabzanın gövdesine bu şekilde kilitliyoruz. Evet, çiçeğimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam edeceğiz. Trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çiçeği şöyle ters yan tarafa aldığımda sıradaki trabzanım şurası. Hemen oraya ikili trabzan çalışmaya devam ediyorum. Burada yaprağı şu şekilde düzeltelim. Evet. Tekrar 10 tane trabzan çalışacağım. Birincisini çalıştım.
Evet, 10. trabzandayım şu anda. Modelimizin yani çiçeklerimizin de iki tane modelin ortasında olması önemli. Burada sizler trabzan sayılarınızı daha farklı da çalışabilirsiniz. Yani aradaki trabzan sayılarınızı. Burada önemli olan iki tane modelin ortasına düşmesi bu çiçeğin. Şimdi 10 trabzan çalıştım. 10. trabzandayım. Aynı yuvaya bir trabzan daha çalışıyorum. 10. trabzanın olduğu yuvaya iki tane trabzan olmuş oluyor aynı yuvada. Şimdi çiçeğime tekrar devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 trabzanın arasına, yani şu boşluğa iki tane ikili trabzan çalışıyorum. Üç zincir çekiyorum ve aynı boşluğa, buraya hiçbir şekilde ip almadan kilitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar bu boşluğa, yani şuraya iki tane ikili trabzan çalışıyorum. 3 zincir çektim. Burada iki tane şu trabzanlarımı batmış olduğum yuvam vardı. Şurada hemen. Oraya arkadan öne doğru trabzana, yuvaya şöyle kaydırıyorum. Evet, bu şekilde. 3 tane zincir. Şimdi tekrar bu aynı yuvaya, şuraya iki tane ikili trabzan. İkincisini çalışıyorum. Şimdi 3 tane zincir. 3 yaprağını oluşturduk çiçeğimizin. Şimdi buradaki karşısındaki trabzana çalışacağız. Trabzanın gövdesine, yani gövdeye çalışacağız. Şimdi 3 zincir çekmiştim. 3 zinciri hemen trabzanın gövdesine bu şekilde kilitliyorum. Tekrar 3 zincir. Gövdeye iki tane ikili trabzan çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar 3 zincir. Yine aynı trabzanın gövdesine kilitliyorum. Şimdi son yaprağımızı çalışacağız. 3 tane zincir çektim. Yine trabzanın gövdesine. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi 3 zincir. Yine trabzanın gövdesine böyle kilitliyorum. İkinci çiçeğimizi de oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Nereden devam ediyoruz? Şöyle çiçeğimi kıvırdığımda zaten takip eden trabzanımın yuvasına, şuraya yani ikili trabzan çalışarak 10'ar trabzan aralıklarla bu çiçeklerimizi çalışıyoruz. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. 10 trabzan daha çalışacağım ve tekrar buraya bir çiçek çalışacağım. Bu sıramızda bu şekilde 10 trabzanda bir çiçeğimizi çalışarak sıra sonuna kadar gelelim. Pembe sıramızın sonundayız. Şimdi burada sonda da bir tane çiçek çalışmamız gerekiyor bu çiçeklerden. Bunun için hemen şuraya birleştirme yapmadan son trabzana hemen bir çiçek çalışıyoruz.
Çiçeklerimizi tamamladık, bu sıradaki pembe sıradaki. Şimdi son çiçeğimi yaptım burada. Şimdi burada sıramızı, burada kapatmamıştık. Hemen buraya sıramızı kapatıyoruz. Kapatırken rengimizi değiştireceğiz. Rengimiz bir sıra mavi çalışacağız. Maviyi düz bir trabzan olarak çalışacağız sadece. Burada çiçek yapmayacağız. Şu şekilde ipimi hemen değiştiriyorum. Mavi ile burayı kapatıyorum. Son çiçeğimi de çalışmış oldum bu şekilde. Şimdi 3 zincir çekerek burada trabzanlarımızı çalışıyoruz. İkili trabzan, sıra sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ikili trabzan çalışıyoruz. Tekrar çiçeğimize geldiğimizde çiçeğimizin olduğu yerde de bir trabzan olduğunu unutmayalım. Her zaman sıramızdaki 90 trabzanı kontrollü bir şekilde kontrol ederek eksilmesine artmasına müsaade etmeden çalışalım. Evet, bahsettiğim yere geldim. Çiçeğimizin hemen arkasından şuraya da bir trabzan çalışıyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayıp mavi sıramızı gelelim. Mavi sıramın sonuna geldim. Şimdi burada hem sıramı kapatacağım hem de ipimi değiştireceğim. Şimdi beyaz renge geçiş yapacağım. O yüzden beyaz ipi parmağıma alıyorum. Şuradan mavi ipimi de şöyle diğer elimle tutuyorum. Evet, buradaki 3 zincirimize şöyle batarak beyaz ipimle burayı kaydırarak bağlıyorum. Burayı sabitledik şöyle. Şimdi burada 3 zincir çekip normal trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada bu sırada beyaz çiçekler çalışacağız. Şurada göstereyim. Belimizin artık son sırasındayız. Son beyaz sırasındayız. Bu sırayı da çiçeklerimizi çalıştıktan sonra mavi ile devam ederek beremizi tamamlayacağız. Şimdi burada pembe çiçeğimi burada bitirdiğim için ikisinin arasına çiçek çalışacağım. O yüzden 5 trabzan sayıyorum. İkinci trabzanımı yaptım. 3 4 ve 5. 5. trabzanıma çiçeğimi çalışacağım. Beyaz çiçeğimi. Hemen buraya aynı yere bir trabzan daha çalışıyorum. Çiçeğimin yuvasını oluşturmuş oldum. 3 zincir çekip çiçeğimi burada tamamlıyorum. Evet, ilk beyaz çiçeğimi tamamladım burada bu sırada. Şimdi devam ediyorum trabzanlarımı çalışmaya. Çiçeğimi şöyle ters çevirdiğimde zaten sıradaki trabzanımı burada nereye çalışmam gerektiğini görüyorum. Hemen şurası. Gördüğünüz gibi çiçeği şuraya çalıştık. O yüzden kaldığımız yerden trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Tekrar burada 10 tane trabzan çalışacağız. 10. trabzana çiçeğimizi çalışacağız. Bu şekilde bu sırayı 10 trabzanda bir tane beyaz çiçek, yani tam 2 tane pembenin ortasına düşecek şekilde bu sıramızı da tamamlayarak gelelim. Beyaz sıramı tamamladım. Çiçeklerimi de ördüm. Şimdi burada bunu tamamlayacağım, bu sıramı şu kısımda. Burada tamamlarken artık mavi ipime geçeceğim. Buradan sonrasında mavi ile öreceğiz. Artık pembe ve beyaz ipe ihtiyacımız yok. Buradan sonrasını tamamen mavi ipimle tamamlayacağım. Şimdi burada ip değişikliğini yaptıktan sonra
mavi ve beyaz, özür dilerim, beyaz ve pembe iplerimi şu şekilde keserek burayı bağlayacağım. Bunları birbirine burada sağlamlaştırıyorum. Daha sonrasında sökülme yapmasın diye. Şöyle kalan uzun iplerimi de keseceğim. Evet, sadece mavi ipimle artık devam edeceğim buradan sonrasına. Şimdi burada yine 3 zincir çekerek trabzanlarıma devam ediyorum. Trabzan, ikili trabzan öreceğiz bundan sonrasında. Şöyle modelimi de göstereyim. Bakın beyaz modelin beyaz sırasından sonra artık beremizin yukarısını mavi ile tamamlayacağız. Artık ip değişikliği yapmayacağız, renk değişikliği yapmayacağız. Burada 5 sıra hiçbir eksiltme, artırma yapmadan 90 tane trabzanımızı ikili trabzan olarak 5 sıra öreceğiz. 5 sıra ikili trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi artık buradan sonrasında tepe kesmesine de başlayacağız. Bunun için 90 tane trabzanımız vardı son sırada. Her 10 trabzanda bir kesme yapacağız. Şimdi bu sırada 9 ve 10. trabzanlarımızı keseceğiz. Şimdi burada trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 8 tane trabzan öreceğim. 9 ve 10'a geldiğimde onları keseceğim. Evet, 8 tane trabzanı tamamladım. Şimdi 9'uncuyu örüyorum. Bu şekilde 3 tane ipim var tığın üzerinde. İkisini aldım. Diğer ikisini bekletiyorum. Şimdi 10. trabzanıma tekrar batarak yine ilk 2 tane ipimi, ilmeğimi aldım. Şimdi 3 tane ilmeğim var tığımın üzerinde. Üçünü beraber kapatıyorum. Bu şekilde 9 ve 10. trabzanımızı kesmiş olacağız. Şimdi 8 tane yine öreceğiz. 8 tane ikili trabzan. 9 ve 10'a geldiğimizde kesme yapacağız. Evet, 8 trabzanımı tamamladım. Şimdi 9 ve 10. trabzanımı birlikte öreceğim. Tekrar gösteriyorum. 9. trabzanıma şu şekilde battıktan sonra ilk 2 tane ilmeğimi alıyorum. Diğerlerini bekletiyorum. Tekrar ipime, tığıma ip alarak 10. trabzana batıyorum. Bunun da ilk ikisini alıyorum. Daha sonrasında hepsini beraber kalan tığımın üzerindeki ilmeklerimin hepsini toparlıyorum. Şimdi yine 8 tane trabzan öreceğim. 9 ve 10'uncusunu aynen burada yaptığım gibi keseceğim. Bu sırayı bu şekilde tamamlayarak, kesme işlemini tamamlayarak gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi diğer kesme sırasına bir üst sıraya geçiyorum yani. Şimdi burada bir önceki sırada 8 trabzan örüp 9 ve 10'u kesmiştik. Şimdi 7 trabzan öreceğiz. 8 ve 9'u keseceğiz. 7 trabzanımı tamamladım. Şimdi 8 ve 9'u az önce gösterdiğim yöntemle kesiyorum. Şimdi 7 trabzanda bir bu işlemi tekrar edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Bu sıramı da tamamladım. Bir üst sıraya geçiyorum. Yine kesme yapacağız. Şimdi bir önceki sırada 7 tane trabzan örmüştük. Şimdi 6 trabzan örüp 7 ve 8.'leri keseceğiz. Şimdi 6 trabzan ördüm. 7 ve 8'i demin az önce göstermiş olduğum yöntemle şöyle kesiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde keserek tamamlayarak gelelim. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçtim. 3 zincir çektim. Şimdi bu sırada bir önceki sırada
6 tane trabzan örüp 7 ve 8'i kesmiştik. Şimdi 5 tane trabzan örüp 6 ve 7'yi keseceğiz. Beş trabzan ördüm. Şimdi kesme işlemini yapacağım. 6. trabzanım ve 7. trabzanımı bu şekilde keserek de bu sırayı tamamlıyorum. Tamamlayıp gelelim. Kesme sırasını da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada 3 zincirimi öncelikle çekiyorum. Daha sonrasında trabzanlarımızı 2 burada keseceğiz. Şimdi birinci trabzanımı ilk 2 ilmeğini aldım. Şimdi ikincisine geçtim. Onun da 2 tane ilmeğini aldım. Son tığımın üzerinde kalan 3 tane ilmeği beraber kapatıyorum. Tekrar sıradaki trabzanımın 2 ilmeğini aldım. Daha sonrasında diğer trabzanımın da 2 ilmeğini alarak 3 tane ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çekerek. Şimdi bu sırada da aynı şekilde bir önceki sıra gibi 2 kesmelerimize devam edeceğiz. Şu şekilde ilk trabzanımın 2 ilmeğini aldım. İkincisinin 2 ilmeğini aldım. Tamamen toparladım. Tekrar ilk trabzanımın 2 ilmeğini aldım. Diğerlerini bekletiyorum. İkinci trabzanımın 2 ilmeğini aldım. Tığımın üzerinde kalan 3 tane ilmeği bu şekilde birlikte kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayarak gelelim. Artık son sıramdayım. Burada çok az bir yuvarlaklık kaldı. Şimdi orayı da son sıramı da yine 2 keserek artık tamamlayacağım. Belimin tepe noktasına kadar geldim. Artık ipimi kesiyorum burada. Eğer sizin ortada biraz daha yuvarlaklığınız kalmışsa dilerseniz bunu bir sıra daha ilerletebilirsiniz kesme işlemini. Şimdi ipimi de şöyle arka iç tarafa alıyorum. Bunu da burada sağlamlaştıracağım. Beremizi tamamladık. Fakat ben burada kendi yapmış olduğum beremde şu çiçeklerimi böyle tutturmuştum misina iple. Çünkü bu şekilde buruşuk durmasını istemiyorum. Daha net bir çiçek görüntüsü olmasını istiyorum. Şöyle ince bir misina iple tutturacağım bunları. Dilerseniz siz de böyle bu şekilde tutturabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Hemen şuradan başlayacağım. Çok basit bir işlem. Şöyle yapraklarını tutturacağım. Daha güzel net bir görüntü elde etmek için. Çünkü giyildikçe bu çiçekler yukarı yukarı kalkacak. Buruşuk bir görüntü olacak. Ben de onu çok sevmedim. O yüzden bu şekilde misina iple basit bir şekilde tutturacağım. Beremizin çiçeklerinin tutturma işlemini de tamamladım ve böylelikle beremizi de tamamlamış olduk. Giyecek olanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı ve abone olmayı kanalıma unutmayınız. Herkese mutlu günler diliyorum.